Arkadaki arkada arkadaki arkadaki dağınıklık görünmesin diye ışıkları kapattım ama sanki görünüyor gibi. Görmezden geleceğiz o zaman. Bugün uzun zamandır kafamı karıştıran bir konu var ve onu konuşmak istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü uzattıkça düşüncelerimin daldığını fark ettim. Atladığım kısım olursa zaten şuralara bir yere yazı olarak da eklerim. Şöyle bir konu var konuşmak istediğim, kabak çiçeği mevzusu. İlk dönem uyum haftasında şöyle bir şey yaşadık, işte hocalarla tanışıyoruz. Uyum haftasında hocalarla tanışıyoruz. Hocalarla ilgili istedikleri bilgileri anlatıyorlar falan filan. Ya da yaşanmasını istemedikleri olaylardan falan filan bahsediyorlar ve bir dersin hocasıyla şöyle bir diyalog geçti bütün sınıf içerisinde. İşte hoca dersin nasıl geçeceğini anlatıyor falan filan. İşte kez ailenizden uzaksınız falan filan. Kendini kötü hisseden de vardır. Alışmakta zorluk çeken de var. Ailesinden uzaklaştığı için kabak çiçeği gibi açılan kişiler de olacaktır. Özellikle kızlar diye belirtti ve orada geçen yıl yaşadığı bir öğrenciyle olan anısını anlattı ki buraya anlatmayacağım. Beni orada rahatsız eden şey üzerine basa basa bu kızla yaşadığı olayı anlatırken bile kabak çiçeği mevzusunu uzatması ve işte şey demesi, kızlar ailelerinden uzak düştüğü zaman özgürlüklerine kavuştuklarını düşünüp kabak çiçeği gibi açılmaya daha meyillidirler. Bunu kendince ironik bir dille anlatıyor ama komik değildi. Bana doğru gelmedi. Ben çünkü şeyi sevmiyorum. Cinsiyetçilik yapmak. Hala işte kız dediğim böyle olmalı, erkek dediğim böyle olmalı ya da kızlar zaten şöyledir, erkekler böyledir tarzı tabulaşmış düşünceler beni rahatsız ediyor. Veya bunu sadece kızlar yapmıyor. Kendince belki kendini doğru ifade edememiştir diye düşünmek istiyorum. Ya benim demek istediğim şu ki bunu sadece kızlar yapmıyor. Evet, genel olarak kızlar üzerinde daha fazla baskı oluyor. Daha fazla katı kurallarla büyüyorlar. Ama yani dediğim gibi bu sadece kızlarla sınırlı değil ki. Erkekler de genel olarak benzer bir özgürleşme hissini yakaladığı zaman bocalayabilir veya bu özgürlüğün dozunu kaçırabilir. Bunun üzerine durmak yerine işte genel aileden uzaklaştıkları zaman şunu bunu yaparlar demek yerine şey sorgulamak daha mantıklı olmaz mı? Hani neden katı kurallar koyuluyor ki? Neden bir insan sınırlanıyor ki? Veya çok yapılması normal olan şeyleri bile anormalmiş gibi lanse edip yapmalarına izin verilmiyor ki. Bence bunun üzerinde durmak varken yani şöyle olayın kendisine değil de insanları maalesef buna sürükleyen şeye odaklanmak yerine sonuca odaklanıyoruz ve bunu yapan kişilere hedef okları yöneltiliyor. Yani bence odaklanacaksın. Öncelikle bunları eleştirmemiz lazım. Neden bu kadar katı kurallı aileler veya kurallarla büyüyorlar ki? Tam olarak anlatamadım ama bence anladığınızı düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki yasak olan, yapılmasının istenmediği şeyler her zaman cezbedicidir. Bu çok uçuk bir örnek olacak ama Adem ve Havva hikayesinde de öyle. Yani sen bir şeyi, çok normal olan bir şeyi bile yasak koyup, sınır koyup, bunu yapma, şunu yapma, şuraya gitme diye sınır koyduğun zaman bu istemsizce cezbedici ve çekici gelir. Ve haliyle tabii ki de uzun bir süre böyle büyüyen bireyler belirli bir zamandan sonra sözde özgürlük diye adlandırdığımız şeye kavuştuğunda aşırıya kaçabilir. Yani bunu biliyoruz. Bunun cinsiyeti yok bu arada. Bu kalıplaşmış düşünceleri veya her neyse yıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Kişi sadece kendinden sorumludur. Kendinden ve yaptığı şeylerden. Başka bir kişinin hayatına veya alanına zarar vermediği sürece bence sadece kendinden ve yaptığı şeylerden sorumludur. Bu kadar basit. Ve bana soracak olursanız bir öğretmenin veya herhangi bir yerde eğitim veren birinin böyle tabulaşmış ve yıkmaya çalıştığımız düşünceleri hala olgunluk çağında veya öğrenmeye çalışan, hala tam olarak neyin ne olduğunu bilmeyen kişilere dayatması ve anlatmasını doğru bulmuyorum. Bence doğru değil. Yani tam tersine bence kişiyi sorgulamaya itmeli, eleştirmeye itmeli. Sorgulamanın kötü olmadığını, yani düşünmenin, farklı düşünmenin kötü olmadığını ona öğretmesi ve bilinçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya konu belki biraz kopmuş gibi görünebilir ama bence böyle. Yani dedim ya
Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Çünkü dediğim gibi ben kendimi en azından bunun üstünde düşünürken buldum kendimi ve bana doğru gelmedi. Tekrardan altını çizmek istiyorum. Belki gerçekten de niyeti cinsiyetçilik yapmak değil de öğrencileri bilgilendirmek, yaşadığı deneyim üzerinden bilgilendirmek istedi. Ama bana sadece kızlar üzerinden örnek verip kızlar işte daha çok açılıyor demesi doğru gelmedi. Çünkü yani ya bir cümle bile bence her şeyi etkileyebilir. O anki düşünce yapını bile etkileyebilir. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Bye bye.